Priest temelde iki şekilde oynanır. Defans ya da atak. Atak Priest'te Battle Price, kısaca BP diyoruz. Defans ve atak kendi içinde ikiye ayrılır. Defans oynamak istediğinizde CC veya DB, atak oynamak istediğinizde ise STR BP ya da Int BP arasında tercih yapmanız gerekir. Defans Priest oynamak istediğinizde bir takıma ihtiyacınız olacaktır. Atağınız olmayacağı için siz takımınızı korurken takım sizin yerinize de mobları veya rakibi keser, ancak solo bir oyuncuysanız defans olarak bayağı zorlanırsınız. O yüzden atak oynamanızı tavsiye ederim. Hem atak çok daha eğlencelidir. Takımınız var diyelim. O zaman DB ya da CC arasında tercih yapmalısınız. Takımın ihtiyacına ya da sizin zevkinize göre belirlenebilir. Defans Priest'i yapılandırırken kıyafetleri giyeceği kadar int ve STR verip kalanı HP veriyoruz. Bu çok detaylı bir konu olduğu için daha sonra Priest itemlerini anlatırken değineceğim. Şimdi geçelim atak Priest oynayışlarına. STR BP'yi STR üzerine dayalı şekilde yapılandırırız. Tüm itemlerimiz ve statlarımız STR'ye yönelik olur ve %50 atak arttıran skillimizle birlikte yüksek ataklara ulaşabiliriz. STR BP'nin atağı ve HP'si yüksek ancak defansı düşük olur. BP oynadığımızda asıl performansı 72 level'da ortaya çıkar, çünkü Master 12 yani Helis skillimiz bu seviyede açılır. Stat verirken başta 76 int verip kalanı STR veriyoruz. 255 STR'den sonra kalan tüm puanları HP'ye veriyoruz. Görev yaptıkça oyun bize iki tür silah verecek. Birisi int isteyen, diğeri ise STR isteyen silahlar olacaktır. STR BP oynarken sadece STR isteyen silahları ve STR veren takıları seçmeliyiz. Atak Priest oynarken elbette her zaman buffer olmalıyız. Çünkü zaten karakter HP ya da defans ağırlıklı olmadığı için en azından bufflarla bu açığı bir nebze kapatıyoruz. Skill verirken en başta 3 tane Spirit veriyoruz. Sonrasında level atladıkça 54 aura verdikten sonra 60 hell veriyoruz. 60. seviyede Master'ımız açılacaktır. Master açıldıktan sonra 12 tane Master bölümüne vermeyi unutmayın. 72. seviyede Helis açık olmalıdır. Bu nokta çok önemli. STR BP bu kadardı. Int BP ise atağını int üzerinden alır. STR BP'den farkı hasar ve dayanıklılıktır. STR çok vuran ancak çok yiyen bir karakter. Int ise çok daha dengeli. Atağı STR kadar olmasa da birçok mobu kesmeye yeterli. Defansı yüksek, HP değeri ise ortalama seviyededir. 72 level olmadan yine hasar çok fazla olmayacaktır. Stat verirken başta 106 STR ve kalanını int'e veriyoruz. Int 255 olduktan sonraki tüm puanları HP'ye veriyoruz. Görevlerden gelecek olan silah ve itemleri int olarak seçmeliyiz. Ne kadar çok int, o kadar çok atak demektir. Skill verirken STR BP ile aynı şeyi yapmamız gerek. Buff olarak oynamalı ve mob keserken zorlanmamalıyız. Şimdi geçelim Priest için önerilere. Öncelikle Defans Priest için fikirlerimi belirteyim. Defans Priest'i solo oyuncuları ve yeni başlayanlar için kesinlikle önermiyorum. Bunun sebebi Priest'in tüm takımdan sorumlu olması. Savaşlarda komut sistemi vardır. Okçu partilerde genellikle okçular ya da DB Priest'ler, Mage partilerde Lighting Mage'ler, Melee yani Warrior ağırlıklı partilerde ise komut Priest'lerdedir. DB Priest olduğunuz anda takımınıza liderlik etmeniz gerekir. Bu yüzden yeni başlamış birisi için bu oldukça zordur. Ben CC oynarım derseniz komut vermezsiniz, ancak yine de takımın tüm sorumluluğu sizde olur. DB ve CC koordineli oynamak zorundadır. Kısaca DB'den çok da aşağı kalır bir yanı yok. Defans Priest'i oyunu öğrendikten sonra denemenizi tavsiye ederim. Yeni başlayanlara BP'yi kesinlikle tavsiye ediyorum. Oynaması oldukça basittir. Buff'ı atar, tek skill ile atak verirsiniz. Nasıl combo yapacağınızı merak ediyorsanız serimizin 3. bölümündeki Warrior karakterine bakabilirsiniz. Kombosu tamamen aynıdır. Int BP mi, STR BP mi derseniz her ikisi de rahatlıkla oynanabilir. Ancak int biraz itemi seven bir karakterdir. STR ise tam bir fiyat performanstır. Her ikisini de öneririm. Çok ölmek istemeyen, güvenli olmak isteyenlere int, ben vurdum mu oturtmak isterim diyen ise STR tercih edebilir. Her ikisi de bence çok zevkli. Naçizane sizlere dilimin döndüğünce Priest'i anlattım. Buradaki tüm öneriler bence olan fikirlerdir. Herkesin doğrusu başka olabilir. Kendimi bildim bileli Knight oynarım ve tecrübelerimden bu fikirleri çıkarttım. İşinize yarayacağını umuyorum. Bu video ile birlikte tüm karakterleri tanıtmış olduk. Artık karakterinizi dilediğiniz gibi seçebilir ve oyuna başlayabilirsiniz. Oyunda karşılaşacağınız her türlü sorunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Knight Online'a yeni başlayanlar serimizin 5. bölümünün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.